Günaydın, Odessa'dayız bugün. Buranın Prioz Market diye bir bölgesi var. Priozka Street'te yer alan. Hem kıyafet hem de market tarzında, yani açık market tarzında bir nokta, biraz ilginç bir yer. Beraber gezelim istedim. İçeriye giriyorum, maskemi takıyorum. Burada kimse maske takmıyor çünkü. Biz takalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi içeriye yavaş yavaş bir dalalım bakalım. Evet. İçerisi bu şekilde. Et ürünleri çok yaygın bir şekilde burada dışarıda satılıyor. Peyniri vesaire. Bizim marketlerde et çok yaygın değildir ama burada bu şekilde. Peynir fiyatları bu şekilde. Evet. Tabii biraz koku da var. İyi ki maske var. Yoksa sıkıntı olurdu herhalde. Güvenlik geldi, kamerayı kapattırdı ama ben tabii ki hemen yine açacağım. Yani böyle saçma bir yasak görmedim. Burası da böyle bir yer işte. Et pazarı bu ya. Мужчина, здесь нельзя снимать. Запрещено, это частная собственность. Нельзя снимать. Sorry? Снимать нельзя. Arkadaşlar içeride çekim yaparken bayağı bir tatava yaptılar. İstemiyorlar çekilmek ama çektik. Yapacak bir şey yok. Ya zaten kokmuş bir et marketinde reklamını yapıyorum yani. Teşekkür edileceği yerde böyle garip tepkiler, ilginç insanlar. Bilmiyorum artık. Şimdi burada etrafta kıyafet satan yerler var. Onlara da bir bakalım. Böyle bir olay. Yiyecek, içecek, market gibi küçük şeyler, çanta. Küçük bir kemeraltı gibi bir nokta yani. İmitasyon mallar var. Böyle minik minik bir sürü dükkanlar. Çocuklar için oyuncak satan da var. Burası açık çarşı yani, açıkçası öyle söyleyelim. Yararlı var, kedi mamaları var. Kıyafetler mesela şunlar 45 lira kadınlar için. 250-75 lira. Sondaki sıfırı atıyoruz, 3 ile çarpıyoruz. Formülümüz şu an itibariyle bu. Tabii Türk lirası daha da değer kaybederse herhalde 4 ile 5 ile çarparız yakında. Evet. Burası böyle bir olay işte. Karşıda çiçekçiler var. Eğer Ukrayna'da gündelik bir şeyler yiyecek vesaire ihtiyacınız olursa herhalde en ucuz lokasyonlardan biri burası.
Ya aslında şöyle bir şey var. Ben buraya geldiğimde hava çok sıcaktı ama sonra aniden soğudu. Bir iki tane kalın bir şey almıştım idare eder diye ama sanırım eşofman altı falan gibi bir şeyler almam gerekecek. Dolayısıyla biraz onlara bakayım, kurcalayayım. Sırf short tişört ağırlıklı bir çanta yapıp bir anda havanın işte geceleri hele özellikle çok soğuk oluyor. 10'lu dereceler yani 12-13 falan. Dolayısıyla şey yapacağız, bakacağız. Ручки по 2 гривны, ручки зеркало, ваши ручки. По 2 гривны ручки. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki imitasyon ürünlerin neredeyse tamamına yakını Türkiye'de üretiliyor. Hepsinin içinde Made in Turkey şeyini, logosunu, etiketini görebiliyorsunuz. Puma, sahte, Adidas, Nike vesaire her şey mevcut. Gördüğünüz gibi. Böyle bir olay. Kıyafetten çıktık bir anda kendimizi böyle bir yerde bulduk. Надо далеко ходить, далеко тоже платно все. Meyve, sebze. Burada deniz mahsulleri. Burası da balık marketi. Kalkan var 90 lira plus. Buradan çıkış yokmuş. İleriye bakmadan girdik. Вы потом взвешиваете вес вот этих. Her yerde kadınlar çalışıyor. Erkekler de yatıyor herhalde. Ne yapıyor bilmiyorum. Değişik cins balıklar var. Bunlar muhtemelen sazan, yayın filan tarzı şeyler. Tatlı su balıkları. Kalkan iyi ya. 90 liraya kalkan var diyorum. Bak burada da var. Şu balık çok ilginç bir şey. İlk defa görüyorum hayatımda. Ama bunların hiçbir İngilizce falan bilmediği için şimdi sorsam saçma sapan bir diyalog oluyor. Böyle mavi ekran geliyor o yüzden. Hiç uğraşmaya gerek yok. Çimçimler. Ultra çimçim o.
Burada da çiroz, miroz, kurutulmuş balıklar. Geldik meyve sebzeye, balık bitti. Burası da meyve sebze kısmı. Domates 4,5 lira. Dolmalık biber 7,5 lira. Gel abla gel. Sorry. Şeftaliler 10 lira ama herhalde yaralayıcı cisim olarak kullanılacak kadar sert görünüyorlar. Там ни одной банки нет. 4-6 lira. Böyle fiyatlar işte yani ne ucuz ne pahalı. Sonra tekrar ayakkabıya falan geldik. İyice ne alakam var yani ortaya karışık her şeyden. Bir anda kıyafete döndük yine. Burası full ayakkabı gidiyor. Çanta çocuklar için. Böyle luce. Şu an nerede olduğumu da hiç şaşırmış durumdayım. Sağa sola dön, içeriden böyle labirent gibi yerlerden geç. Ayakkabıcılar çarşısındayız. Ve bir anda tekrar pazarın iç kısmı. Üzümler 9 lira. Bu arada buranın şarapları da meşhur. Üzümü de güzeldir muhtemelen. Ama şimdi üzüm falan alamayacağım. Aslında dünyanın en güzel üzümleri Türkiye'de. Yani en güzel üzümleri arasında sayılacak üzümler Türkiye'de. Türkiye bir şarap ülkesi olmalı. Ama Gürcüler, bu coğrafyada birçok ülke şarabıyla, Ukrayna, şu bu hepsi şarabıyla ünlü. Güney'e iniyorsunuz yine Akdeniz'de, İspanya, İtalya şarabıyla ünlü. Biz şarabımızda ünlü falan değiliz maalesef. Ama bu konuda da çok son yıllarda ciddi yatırımlar yapan şirketler var. Özellikle İzmir'de yaşıyorum ben, Urla'da. Hani girişimler var. O yüzden ümit verici. Yani markalaşmak lazım. Çünkü şarap katma değeri de yüksek bir ürün oluyor. Yani üzümün sadece fermentasyonundan üretildiği için. Öyle neyse bu kadar üzüm muhabbeti yeter. Mısırlar 7 derken. Öyle bir olaylar silsilesidir gidiyor. Gördüğünüz üzere hiç kimse de maskede yok. Burada maske yok. Gerçi açık alan şu anda ama bunlar zehirler. Böyle uzuyor gidiyor. Bir pazar gezimiz daha böyle. Seviyorum bu tarz yerlere gelmeyi. Yani sadece işte bir şehrin havasını yaşamak için biraz pazar yerlerine, marketlere, şuraya buraya da girmek lazım. Şu an %100 pure Ukrayna halkıyla beraber. Hiç turist yok benden başka muhtemelen. O yüzden burada takılıyoruz. Gerçekten bitmeyen bir pazar yapmışlar. Kaç metrekare alana yayılmış bilmiyorum ama yürü bitmedi. Her şey burada yani. Odessa'nın alışverişinin kalbi burası.
Bunlar da herhalde yeni yapılmış mağaza tarzı yerler. Gerçekten bitmek bilmiyor. Şu an nereye geldiğimi falan da bilmiyorum bu arada yani. O kadar yürüdüm ki navigasyonu da açmadım hiç. Bir yerde girdik. Saçma sapan bir yere geldik. Neyse. Odessa pazarlarında kaybolduk. Böyle bir başlık atabiliriz herhalde. Evet. Buradan bir kapıdan çıkış var ama ben biraz daha sağa sola biraz daha bakacağım. Sonrasına bakacağız. Sonra açacağız haritayı. Neredeyiz, ne yapıyoruz, amacımız ne filan bakacağız. Daha da bir şey yemedim bu arada. Çok acıktım. Burada böyle seyyar bir şeyler satılıyor ama açıktan yemek almaya tabii ki mevcut şartlardan dolayı çok cesaret edemiyorum. Yoksa severim, street food denemek lazım ama bir de çok aşırı kalabalık yani. Hani street food'un da street food'u bir noktadayız. O yüzden şimdilik o planı askıya aldık. Bakalım azıcık daha dolaşalım. Bugün öğle yemeği için böyle bir yer keşfettim. Bakalım nasıl bir yermiş. Son hiçbir şey görmüyorum neredeyse. İçerisi böyle bir ortam. Çok güzel. Biraz ışığı arttıralım. Menü de bu şekilde. Artık İngilizce tek tek çevirmeyeyim yani bu kadar sayfayı, o yüzden hızlı çeviriyorum. Translator'dan falan faydalanırsın. İçki fiyatları şöyle: biralar 18-20 lira arasında. Ben buralar yokmuş şu anda. Leffe de yokmuş. Bir Barbarian Golden Ale söyledim. Biranın yanında atıştırmalıklar. Diğer içkiler şu şekilde. Öğle saatine geldim. Şu an tabii muhtemelen onların da mesai saati falan, çok fazla kalabalık yok. Geldi bir masa vardı, onlar da kalktı. Şu an mekanın sahibi biziz. Ama akşam burası muhtemelen kalabalık olur. Özellikle burası kışın efsane oluyordur diye tahmin ediyorum. Bu havada böyle bir yeraltı şehrine iniyormuş gibi. Çok keyifli bir ortam olur diye düşünüyorum kışın. Ya Odessa'yı şu anlamda çok sevdim hakikaten. Yemek konusunda çok iyiler yani. Restoran, ortam, ambiyans, mutfakları iyi, yemekler lezzetli. Çok yürüyorum Allah'tan, yoksa kilo alabilirdim yani bu seyahat. Tamam, tam tersi kilo verdim biraz. Çünkü ben çok fazla sokakları dolaşarak şehri keşfetmeyi seviyorum. O yüzden birazcık kilo vermeyi başardım gibi gözüküyor ama burada biraz hareketsiz kalırsanız kısa sürede kilo almanız mümkün. Çünkü restoran kültürü çok iyi. Soğuk şehirlerde böyle bir şey oluyor. İç mekanlar çok iyi oluyor. Ama Odessa işte biraz yazlıkta. O yüzden bahçe kültürü de var. Bizdeki gibi hani oturup bahçede bir şeyler yemek gibi bir kültür var. Mesela İzmir'de iç mekan kültürü çok zayıf. Yani iç mekanı güzel olan restoran maalesef az bana kalırsa. O
orijinal bir şey yok. Klasik yerler var. O anlamda burayı da o anlamda da çok sevdim. Şu an ön kamerayla çekiyorum. Biraz görüntü hafif karlı galiba ama ortam çok karanlık çünkü. Gerçi bir süre sonra gözünüz alışıyor vesaire ama değişik bir ortam. Hoşuma gitti çok. Böyle kendimi sanki Orta Çağ filmlerinde böyle ne bileyim ya da gizemli bir dönemde falan gibi hissediyorsun. Zaman içinde bir tünel açılmış da gelmiş gibi. Güzel, uğrayın buraya. Sevdim. Bu arada sadece cash geçiyor. Yani kredi kartı yok. Wi-Fi var. Hemen yani parolası falan tak diye Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Çünkü yer altında olduğu için telefonda çekmiyor. Böyle. Ya aslında dediğim gibi ben yedim içtim çok paylaşmayı seven biri değilim de biraz otantik bir şeyler olunca da paylaşmak da istiyorum. Yani sonuçta seyahatin bir parçası da bu ve burası gerçekten gastronomik anlamda çok başarılı bir yer. Ben şöyle bir çorba söyledim başta. Bu biftek ve işte sebzelerden oluşan bir şey ve ekmeğin içine geliyor. Ve altında da işte sıcak dursun diye böyle bir şey ya akmasın diye bir pot koymuşlar. İşte yanında da bir ekmek söyledik. Şöyle bir ortamda, böyle otantik bir ortamda, otantik bir yemek. Cidden çok keyif aldım buradan. Yani şu an kimse falan da olmayınca herhalde ekstra böyle mekan sahibi gibi hissediyorum kendimi. O yüzden şey yapabiliriz. Mekan sahibinden de izin aldım. Yayınlayabilir miyiz bunları falan diye. Sağ olsun izin verdi. Daha detaylı şey yapacağım, bilgi vereceğim size. Şimdi restoranımızın sahibi sağ olsun bize biraz etrafı gösteriyor. Burada da yuvarlak masa, şövalyeleri, bir masa yuvarlak değil de işte ortam muhteşem. Gelip burada kalabalık gruplar halinde oturup yemek yiyebilirsiniz, toplantı yapabilirsiniz. Her yerde böyle ambiyanslar, detaylar. Gerçekten muhteşem. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Burası tuvaletler. Şöyle bir detay. Şu detay muhteşem. Gerçekten inanılmaz keyif. Buradan bakın ağırlık iniyor falan. Korktum anasını satayım. Selam. Her şey Orta Çağ mimarisine uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Belki de. Yes. Şimdi gizli bir geçide gireceğiz herhalde. Allah. Yeah. Burada kıyafetler var. Orta Çağ kostümleri. Ha, çok güzel. Mahzen, şaraplar. Allah. Burada da bu şekilde Orta Çağ dönemine ait kıyafetler asılı. Kostümler her yerde, sağda, solda. Seyda bize burada yardımcı oldu. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse Legend Restoran'a muhakkak gelin. Hem yemekler muhteşem, böyle tatlı insanlar var. Ukrayna'ya yolunuz düştüğünde muhakkak buraya gelmelisiniz. Welcome.